Far Cry 3. Ulan sen olmasan Ubisoft ne yapacaktı gerçekten merak ediyorum. Gerçi Assassin ve Tom Clancy ile yine yürürdü ama Far Cry'da maddi olarak güçlü bir seri. Evet dostlar, serinin şekillenmesini sağlayan ve diğer oyunlar ile Dedetor'un ilişkine sahip olan oyun bu hafta karşımızda. Far Cry serisiyle böyle aman aman bir geçmişim yok ki Far Cry serisini geçtim. Sandbox oyunlara da öyle çok düşkün biri değilim. Ben hep lineerciydim. Elime versiyle böyle patır patır akayım kafasındaydım. Serinin ilk oyununu hiç deneyimlemedim. Ama bilmeyenler için şu detayı söyleyeyim. Gerçi artık herkes biliyor bu detayı ama neyse. Far Cry serisinin ilk oyununu Crytek firması yani yerli kardeşler yaptı. Bu serinin startını Cevat Yerli ve ekibinin yapması aslında gurur verici. Bu arada Crytek Türk firması değil. Bir aralar böyle tartışmalar dönüyordu. Crytek işte Türk firması, onlar Türk falan diye. Arkadaşlar Crytek başlarında Türk asıllı yöneticiler bulunan Alman bir firma. Mesut Özil gibi düşünün, yani Türk asıllı Alman futbolcu. Far Cry çıktığı dönemde iyi ses getirdi. Sandbox oynanışı, ada atmosferi ve grafikleriyle büyük bir kesim memnun etmeyi başardı. Durum böyle olunca ikinci oyun için hazırlıklar başlandı ama Ubisoft ikinci oyunu yerli kardeşlere emanet etmedi. Onun yerine kendi oyun geliştirme ekibi olan Montreal'e bıraktı. İkinci oyunun single tarafıyla fazla aşırı neşir olmadım ama multiplayer kısmıyla güzel eğlenmiştim. Oyundaki silah çeşitliliğiyle birlikte fizikleriyle çok keyifli bir oynanış vardı. Hele ki o kendini iyileştirme animasyonları. Bir taraftan izlerken böyle içim gidiyordu ama o iyileşme animasyonları sayesinde oyun bana gerçekçi hissettirmeyi başarmıştı. Sonra tahmin ettiğiniz gibi yıllar şaka yapıyorum, sadece 4 sene geçti. Bizim Far Cry sahaları tekrardan geri döndü. Atmosfer çok havalı duruyordu, ada harika gözüküyordu ve en önemlisi çok ilginç ve ilgi çekici bir kötü karakter vardı oyunda. Ardından oyun çıktı ve kimse oyunun bu kadar sevileceğini, bu kadar tutacağını düşünmüyordu. Far Cry 3 surata sağlam bir yumruk etkisi bırakmıştı. Oyun her şeyle bizi sarmıştı ve sandbox oyunlara karşı ilgisi olmayan beni bile kendisine çekmişti. Bundan sonraki hikayeyi hepiniz biliyorsunuz zaten. Far Cry 3 sonrasında üstüne çok fazla bir şey eklemeden ve sadece temayı değiştirip ilerleyen Ubisoft aynı oyunları sadece üstüne pul biber, işte karabiber falan ekleyerek önümüze koydu. Şimdi Ubisoft'ta sallamak biliyorsunuz ki moda. Herkes Ubisoft'ta sallıyor, herkes Ubisoft için bir şeyler söylüyor ve söylemekte haklısınız. Şimdi dönüp de Ubisoft şöyle kötü, böyle kötü falan demeyeceğim. Zaten Ubisoft'un ne olduğu ortada. Ben olaya şu tarafından bakmak istiyorum. X diye bir oyuncu yaratalım. Kendi halinde böyle sıradan bir adam. İşinden ve ailesinden arta kalan zamanlarda konsolunu açıp oyun oynamayı seven birisi. Ama X böyle çeşit oyunlar oynamıyor. Senede birkaç tane oyun alıyor. Nedir bunlar? İşte FIFA alıyor, COD alıyor. Bir de çıkarsa Far Cry alıyor. Ve yılın geri kalanında genellikle bu oyunları oynayıp vakit geçiriyor. Şimdi biz X dedik ama globalde böyle kocaman bir kitle var arkadaşlar. Adamlar senede sadece bir tane oyun falan alıp diğer seneye kadar başka oyuna falan bakmıyorlar. Far Cry açısından bakarsak özellikle bir kesim işte ya Far Cry'yi tam 3. oyunu sevdiniz, diğer oyunları nasıl seviyorsunuz? Hani nesini beğeniyorsunuz? Ya bunlar hep aynı oyunlar diyenler için ve Ubisoft X seviyor diye bu oyuna devam ediyor. Adamlar her sene hayvan gibi satmasa sizce aynı oyunu böyle tekrardan allayıp pullayıp önümüze koyabilirler mi? Yani bir tarafları yer mi? Hani Ubisoft'un ofisinde şöyle bir konuşma olabilir mi? Ya beyler biz yine aynı oyunu yaptık ama satmadı ya vallahi, hani ne yapsak acaba? Fikri olan var mı? Benim var. Söyle ne yapalım? Aynı oyunu farklı temada yapalım ve millete sunalım ha. Ne dersiniz? Lan böyle bir şey mümkün mü? Piyasada Far Cry kalitesinde bu türde oyun çok az var ve insanlar teması ve oynanışı gereği her sene bu oyunu alıyorlar. O yüzden ben Ubisoft'a dönüp de lan aynı oyunu yapmışsınız diyemiyorum. Adamın cebine para giriyor mu? Giriyor. Herif ona bakıyor. Ubisoft bir Far Cry oyundan maddi olarak sıkıntı yaşarsa belki o zaman seriye böyle yenilikçi bir şeyler getirir. O gün gelir mi gerçekten? Orasını da biz bilemeyiz. Adamlar kaç senedir 3. oyun üzerinden ilerleyerek löpür löpür ekmek yiyorlar. Kocaman açık dünya, içine karakolları bas, radyo kuleleri ekle, bir de ilgi çekici bir kötü karakter koy oyunun kapağına. Hadi yavrum devam. Adamlar sattığı sürece bu masal böyle devam edecek veya oyuncular böyle bilinçlenecek ve kardeş sıkıldık artık değiştir kanalı falan diyecekler. Bu durumda biz ne yapacağız peki? Yani ne yapayım kardeşim, Ubisoft'u mu eleştireyim yoksa oyunu seviyor diye gidip X'i falan mı döveyim? Firmalara boldan bok atmadan önce bence biz oyuncular olarak biraz bilinçlenmemiz lazım. Yani gerçekten iyi ve kaliteli yapımlar görmek istiyorsak oyuncu kültürünü geliştirmemiz lazım. Çünkü firma arz talep yapıyor. Para çokomen eğrisi. Parayı al, çokomen ver. Para çokomen. İlle de Ubisoft'u gömeceksek açalım downgrade videolarını izleyelim. Bak şuna bak şuna. Hele. Adamların şirket politikası ortada. Bu adamların sizce saygıları var mı oyunculara? Elbette yok. Hep para konuşur. Alın size yeni dünya düzeni. Bu nedir lan? Kısaca toparlarsak Far Cry 3'ten sonraki gelen oyunlar seriye yenilikçi bir şeyler pek katmadı. Çeşitlilik oldu mu? Elbette oldu. Şimdi ben buraya en koyu böyle Far Cry hater'ını getirsem usta hiç çeşitlilik yapmadılar ya diyemez. Çeşitlilik var ama oyuna motivasyon sağlamadı. Yani en azından benim için sağlamadı. Yani 3. oyunun üzerine sadece biraz çeşitlilik koyarak seriye hep devam etmeye çalıştı. Bu da bende aynı oyunu oynama hissi yarattı. Tabii siz seven arkadaşlar için aynı hissi yaratmamış olabilir. Ona bir şey diyemeyeceğim. Neyse biz bu seri nasıl başlamış bir ona bakalım.
Bu hafta sizi Rogue Adalarına götüreceğim. Nasıl ama? Tam bir cennet değil mi? Lakin bu bir oyun ve adada geçen her oyunda boktan olaylar olur. Harita için bol bol kulelere tırmandığımız, geyik, domuz, hatta köpek balığı avladığımız, muhteşem atmosferinde kaybolduğumuz ve Skrillex eşliğinde ot tarlası yaktığımız Far Cry 3'ü sizlerle birlikte inceleyelim. Jason Brody her gariban Türk gencinin kurduğu hayalleri yaşayan biridir. İyi arkadaşları ve güzel bir sevgiliye sahip olan Jason, doların da gücüyle bir tatil oraya bir tatil buraya hayatını yaşıyordur. Adrenaline karşı tutkulu olan ana karakterimiz hayatını oldukça yükseklerde yaşıyor ve yarını yokmuş gibi eğleniyordur. Jason'ın kardeşi Riley pilotluk için bir sertifika kazanır ve bunun üzerine Jason arkadaşlarını da toplayarak bunu kutlamak ister. Eğlencenin dozajını arttırmak için arkadaşlarıyla birlikte Rogue Adası'na paraşütle atlamak isterler, fakat atladıkları ada uyuşturucu ve insan ticareti yapan korsanların elindedir. Korsanlar Jason ve arkadaşlarını bir güzel paketledikten sonra hepsini farklı yere koyarlar. Jason neler olduğuna bir anlam getiremezken korsanların reisi Vaz ile tanışır. Abisiyle bulundukları yerden kaçmaya çalışırken Vaz, Jason'ın abisini vurur. Devamında Vaz, kedi fare oyunu gibi Jason'a kaçmasını söyler. Run Forrest. Vaz'ın adamlarını atlatan Jason gözünü bir kasabada açar ve Dennis isminde adanın yerlisi biriyle tanışır. Dennis, Jason'ın koluna dövme yaparak onun savaşçı olduğunu iddia eder ve arkadaşlarını bulmasına yardımcı olacağı karşılığında Rogue Adası için savaşmasını ister. Başlarda sadece arkadaşlarını kurtarmak isteyen ana karakterimiz kendisini bir savaşın ortasında bulur. Bir taraftan intikam için yanıp tutuşan Jason, diğer taraftan Rakyat halkına yardım ederken kendisinin bu adaya ait olduğunu hissetmeye başlar. Sadece alkol alıp eğlenmeyi seven bir gençten gözünü kan bulamış bir savaşçıya dönüşen Jason'ı çok zorlu kararlar beklediği gibi bu macerada çok zorlu savaşlarda beklemektedir. Hikaye, bakın burayı vurguluyorum. Hikaye bence fena değil. Benim beklediğimden daha da iyi bir hikaye var ortada. Şimdi Far Cry 3 açık dünyası ve oynanışıyla ön plana çıkan bir yapım. O yüzden ben hikayeyi böyle ara bir öğe olarak bekliyordum. Yani üstüne çok düşünülmemiş, böyle aman aman bir olay örgüsüne sahip olmayan bir şeyler beklerken karşılaştığım tablo çok bambaşka oldu. Elbette çok derin bir hikayeye sahip değil oyun ama temposu olsun, kendi içerisindeki olay örgüsü olsun bana yeterli geldi. Dediğim gibi derin bir hikaye değil, olaylar çok çabuk işleniyor ve yüzeysel bir şekilde devam ediyor. Bu olaya en güzel şekilde bir örnek gösterecek olursam mesela Jason'ın karakterini gösterebilirim. Başlarda bahsettiğim gibi Jason tam bir hovarda arkadaşlar. Para ezer, eğlenmesine bakar. Hani öyle bir adam. Fakat hikaye gereği arkadaşlarını kurtarması için bir savaşçıya dönüşmesi gerekiyor. Jason başlarda fazlasıyla pısırık bir karakter olarak bizlere sunuluyor. Olaylardan korkuyor ve oyun bunu bize çok iyi şekilde yansıtıyor. Fakat bu durum oyunun prolog kısmına kadar sürüyor. Çünkü bir adım bıçaklarken bile elleri titreyen Jason ile 30 dakika sonra outpost basıyoruz. Adamların içinden geçiyoruz. Şimdi Jason başlarda böyle pısırık olup kısa bir zaman sonra ölüm dağıtan bir makineye dönüşmesi çok hızlı gerçekleşiyor. Oyun bu meseleyi gerçekçi bir şekilde işlemesi için en az 2 saatini falan gömmesi lazım bu konuyu ama dediğim gibi yüzeysel bir şekilde işleniyor. Yani olaylar çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Şimdi Jason'ın pısırık olmasını 2 saat işlemeleri oyuna gerçekçilik katabilir ama bir taraftan büyük bir kitleyi de sıkabilir. O yüzden aslında burada Ubisoft'un yapmaya çalıştığı şeyi anlıyorum. Şimdi gelin size Rogue Adası'ndan bahsedeyim. Rogue Adası veya adaları gerçekten çok güzel gözüküyor. Oyun çıkalı yaklaşık 8 sene oldu ama şu incelediğim dönemde bile oyunun grafikleri hiç sırıtmıyor. Aksine gayet tatmin edici duruyor ve grafikleriyle birlikte atmosfer de şahane gözüküyor. Rogue Adası'nda çeşit canlılar da yaşadığı için atmosferi güzel destekliyor. Görev yapmadığınız zamanlarda manzaralara dalıp kokonatınızı kırıp fake tatil bile yapabilirsiniz. Rogue Adası'nın içine bakarsak adada bizleri korsanlar, paralı askerler, çeşit hayvanlar, karakollar ve buranın yerleri rakyatlar karşılıyor. Oyun boyu adada tanıştığımız istisnasız herkesin akıl sağlığı pek yerinde değil. Oyun bu deliliğe ise mantar ile bir cevap veriyor. Adada bulunan herkesi bir tane mantar çeşidi delirtiyor. Oyun bu konuyu böyle başlarda işliyor ve ondan sonra bir daha değinmiyor bu mantar konusuna. Yani dediğim gibi yüzeysel bahsedip geçip gidiyor. Şimdi oynanışa geçersek. Oyunumuz açık dünya sandbox bir shooter oyunu, içinde stealth de barındırıyor. Prolog kısmını atlattıktan sonra oyunda özgür oluyorsunuz. İsterseniz ana görevlerden devam ediyorsunuz veya adayı keşfetmeye çıkabiliyorsunuz. Şimdi oyun gelişime açık, hatta gelişmek oyundaki en önemli olay diyebiliriz. En başlarda karakterimizin yapabildiklerinden tutun eline aldığı silaha kadar her şey fazlasıyla ham ve bu hamlığı oyunda ilerledikçe o kadar güzel fark ediyorsunuz ki yaptığım her şey, bastığım her skill bana gerçekten bir şeyler katıyor diyorsunuz.
Açık dünyamıza bakarsak büyük bir haritaya sahibiz ve Rogue Adası bize gel beni keşfet diyor. Haritada yanlış hatırlamıyorsam 18 tane radyo tower var, 34 tane de karakol var. Şimdi bu radyo kulelerinin olayını oyun zaten başlarda çok açık ve net bir şekilde anlatıyor. Ki izleyenlerin %80'i de bu kulelerin olayını biliyor ama ben hemen bir özet geçeyim. Haritamız başlarda kapalı kutu gibi duruyor. Yani haritada herhangi bir şey göremiyoruz. Ne yolları görebiliyoruz, ne orada yaşayan canlıları veya etkinlikleri görebiliyoruz. İşte bunun için radyo kulelerine tırmanıp bulunduğumuz bölgedeki haritayı açmamız lazım. Şunu söylemeden geçmeyeceğim. Ben bu oyunda radyo kulesine tırmanmaktan böyle aman aman sıkılmadım. Çünkü oyun buna güzel sebepler sunuyor. Öncelikle radyo kuleleri birbirinin aynısı ama tırmanırken hepsine farklı bir şekilde tırmanıyorsunuz. Tabi bu farklılık dediğim kısım aman aman bir farklılık değil. Ama bir radyo kulesine tırmanırken sola atlarken diğerinde sağ atlıyorsunuz gibi. Adamlar bir tane radyo kulesi modelleyip haritanın her yerine bunu koymamışlar. Kalıp olarak bir tane modellemişler ama tırmanmamız için modellemelerde değişiklik yapmışlar. Yani her radyo tower'da daha farklı bir şekilde tırmandığınızı hissediyorsunuz. Bunu da atlamayayım dedim. Kuleye tırmanıp haritayı açtığımız zaman bölgedeki etkinlikleri, yolları, patikaları ve o bölgenin ekosistemini haritada rahat bir şekilde görebiliyoruz. Özellikle ekosistemi görmemiz bu tower'lara çıkmamızda bize motivasyon sağlıyor. Peki neden? Çünkü oyunun güzel bir craft sistemi var. Başlarda dediğim gibi oyuna çok ham bir şekilde başlıyoruz. Silahımızdan tutun envanterimize kadar her şey oldukça yavan. Silahlar hadi bir yere kadar açılıyor ilerledikçe. Peki ya sırt çantamız veya kılıflarımız? Onlar ilerledikçe açılıyor mu? Hayır, açılmıyor. Kendiniz üretip yapmanız lazım ve yapmazsanız oyunda bayağı sıkıntı yaşıyorsunuz. Yani oyun burada diyor ki kardeşim benim açık dünyamı keşfedeceksin ve sana sunduğum o hayvanları avlayıp kendine bir şeyler üreteceksin diyor. Şimdi oyunda çeşit çeşit üretim yapabiliyoruz. Backpack'lerden tutun cüzdana kadar itemler üretebiliyoruz. Bu itemleri ise hayvanlardan aldığımız deriler ile yapıyoruz ve bunları yapmak zorundayız. Eğer ki sırt çantası üretmezsek bir yerden sonra yeteri kadar eşya toplayamıyoruz veya silah kılıfı üretmezsek bu sefer de birden fazla silah taşıyamıyoruz. Şimdi benim bomba ve silah kılıfı üretmem lazım. Devamında para da kazanmam için bir sürü loot yapmam lazım. O zaman ben bu backpack'i geliştirmeye mecburum. Yani anlatmak istediğim şu. Oyun kardeşim param varsa en üst düzey sırt çantasını vereyim sana demiyor. Veya param var mı silah kılıfı vereyim demiyor. Kendin gidip paşa paşa hayvan avlayacaksın ve bunları üreteceksin diyor. Bu iyi bir şey mi peki? Yani elbette iyi bir şey. Bu sayede açık dünyaya daha iyi bir şekilde adapte oluyoruz ve o ekosisteme daha da çok önem veriyoruz. Bu da bazı şeyleri zincirleme reaksiyona sokuyor ve oyunda aslında yaptığımız her şeyden keyif almaya başlıyoruz. Peki Outpost ele geçirmekten keyif alıyor musun diyenler? Hem de nasıl keyif alıyorum bir bilseniz. Şimdi tower'lara çıkıp haritayı açtığımızda haritada kızıl bir renk yoğunluğu görüyoruz. Bu yoğunluklar düşman karargahlarının olduğu yerler. Şimdi ben gittim radyo kulesine tırmandım ve haritayı açtım. Oradaki ekosistemi görebiliyorum. Ben şimdi hayvan avlamaya gidebilirim. Ama eğer karargah ele geçirmezsem ve o bölgeyi temizlemezsem oralarda düşman ile karşılaşacağımı biliyorum. O yüzden başım ağrımasın hiç deyip karargah ele geçirmeye gidiyorum. Şimdi karargah ele geçirmenin 3 tane yolu var. Birincisi karargahın içinde kafeste vahşi bir hayvan oluyor. Onu serbest bırakıyorsunuz ve o sizin yerinize bütün düşmanları temizliyor. İkincisi karınızı kızınızı esir almışlar gibi böyle paldır küldür girebiliyorsunuz. Ki bunu önermiyorum çünkü bunu yaptığınızda en az 2 kere falan banko ödüyorsunuz. Üçüncüsü ise başlarda gizli takılıp ardından çatır çatır çatışmaya girmek ki benim önerdiğim de üçüncüsü. Karargahlarda alarmlar oluyor ve karargaha girmeden önce bu alarmı kapatmazsanız düşman alarma geçtiğinde çevreden bayağı bir destek geliyor. O yüzden önce gizli kalıp alarmı kapatıp ardından çatışmaya girmek bence en temizi. Ha tabii komple gizli takılıp da outpost'u ele geçirebilirsiniz. Bu size bağlı. O zaman outpost ele geçirmenin 4 yolu olmuş oluyor. Burada yapay zekayı biraz eleştirmek istiyorum. Yapay zeka oyunda pek iyi değil. Yani iyi bir gizlilik deneyimi arayanlar için söylüyorum bunu. Yoksa çatışmalarda falan sizi delik deşik ediyorlar. Ama konu gizlilik olunca biraz böyle salağa yatıyor gibi duruyor yapay zeka. Valla benim için aslında çok problem değil. Ben zaten stealth konusunu pek beceremediğim için benim işime geliyor. Ama genele baktığımızda elbette eksi oluyor. Şimdi Outpost ele geçirince oradaki düşman aktivitesini azaltmış oluyoruz ama en büyük artısı ise hızlı seyahat noktaları açmış oluyoruz. Valla fast travel'a ben karşı değilim. Araba sürmek falan bir yere kadar. Bazen böyle ana göreve hızlı bir şekilde gitmek istiyorsunuz. Ve bu outpostlar sayesinde görev yeriniz oraya yakınsa hızlı bir şekilde seyahat edebiliyorsunuz. Yani outpost ele geçirmemiz bize hızlı seyahat noktaları kazandırıyor. Görevler demişken oyundaki görev çeşitliliğine de bir göz atalım. Görevler klasik ikiye ayrılıyor. Bir ana görevlerimiz var. Bir de oyunun bize sunduğu yan görevler var. Yan görevleri sayarsak işte bir tıbbi malzemeyi bir yere ulaştırmak olsun, bir hayvan öldürmek veya bir komutan öldürmek olsun, bu tarz böyle yan görevlere sahibiz. Ana görevlerimizde ise bahsettiğim gibi güzel bir olay örgüsü var ve görevlerde aslında fena değil.
Hatta oran verirsek görevlerin %60, %70'i güzel ve eğlenceli. Özellikle o meşhur ot tarlasını yaktığımız bölüm. Böyle alttan müzik vuruyor, Jason bir taraftan eğleniyor. Yani favori bölümümüz budur. Görevlerle alakalı bir eleştiri yapmak istiyorum tempo konusunda. Adada önemli bir hazine var. Bu hazinede bir hançer ve biz bu hançeri 3 bölüm arıyoruz. Bu hançeri ararken oyun bir anda bizi çakma bir Lara Croft yapıyor. Hançeri aradığımız ilk bölüm bir gemide geçiyor ve bence aksiyonu yüksek ve keyifli bir bölüm ama sonraki 2 bölümde tempo hani düşüyor demek doğru olur mu bilmiyorum ama temponun böyle kıvamı değişiyor. Hançeri ararken enteresan yerlere de girip çıkıyoruz. Bu mekan çeşitliliğini arttırıyor ama bunu 3 bölüme uzatması o hızlı tempoyu etkiliyor bence. 2 bölümde falan tutsalardı bu meseleyi ağzımızda daha güzel bir tat bırakabilirlerdi. Onun dışında belli başlı görevlerde oyun gizliliği zorunlu tutuyor. Açık dünyada gizlilik sizin isteğinize kalmış. Ama ana görevlerde oyun abi bak burada gizli kalacağız diyor. Şöyle bir ana görevlere baktığımda gizlilik önde değil. Aksiyon daha bir önde ama ille de oyun bazı yerlerde size gizlilik de yaptırıyor. Kısacası yan görevleriyle olsun, ana görevleriyle olsun oyun genel anlamda akıyor ve bu görevleri yaptığımızda tecrübe puanları kazanmış oluyoruz. Tecrübe puanları da karakterimizi geliştirmede önem sağlıyor. Tabii ben görevleri yapınca XP kazanıyoruz dedim ama oyunda XP kazanmanın yolu çok. Karakol ele geçir XP kazan, hayvan avla XP kazan, adam öldür XP kazan, radyo kulesine tırman XP kazan. Hatta durduğunuz yerde nefes alsanız bile XP geliyordur. Bu tecrübe puanları ile karakterimize skill'ler veriyoruz. Bu skill mevzusunu oyuna da aslında güzel yansıtmışlar. Verdiğimiz her yetenek kolumuza dövme olarak geliyor ve oyunun başından sonuna kadar o dövmelerin de çoğaldığına şahit oluyoruz. Yetenek ağacımız 3 dala ayrılmış durumda ve bunları da hayvanlar simgeliyor. İşte bunlar pelikan, köpek balığı ve örümcek. Pelikan kısmına verdiğimiz yetenekler bizlere hareketlilik ve silahlarda avantaj sağlıyor. Devamında köpek balığı ise iyileştirmede ve saldırmada bizlere yardımcı oluyor. Örümcek ise hayatta kalma ve gizlilikte ağırlık koyuyor. Vallahi yetenek ağacı bence çok okey. Oyunun başından sonuna kadar gelişmenizi baya hissediyorsunuz. Yok işte arda arda adam öldürmekten tutun, eğilerek daha hızlı gitmek olsun, ekstra can barı olsun veya bir hayvan kestiğinizde ondan bir tane deri değil de 2 tane almanıza kadar çokça faydasını görüyoruz. Yetenek ağacında çeşitlilik bol kısacası ve yetenek ağacının çeşitliliği oyuna yansımış aslında. Oyun içi çeşitliliğe bakarsak, silahlardan başlarsak 40'a yakın silah var ve bunları oyun ilerledikçe açabiliyoruz. Bu silahların ağırlıkları da hissediliyor. Geri tepmesinden tutun ateş etme hızına kadar ve ayrıyeten silahları özelleştirebiliyoruz da işte ekstra şarjör veya susturucu takabildiğimiz gibi renklerini de değiştirebiliyoruz. Araçlara bakarsak oyunda araba, ATV, planör falan kullanabiliyoruz. Şimdi adada olduğumuz için çeşit araç kullanmayı beklemiyorum ama helikopter niye kullanamıyoruz? Valla bak içime dert ettim şu meseleyi. Planör tamam güzel ama niye helikopter yok? Keşke helikopter de kullanabilseydik ama araç çeşitliliği de fena değil. Onun dışında oyunda toplanabilir öğeler de mevcut ama gerçekten çok da önemli değil. Şimdi esas mevzuya geçelim. Ekosistem. 20'den fazla hayvan var oyunda. İşte bu geyik olsun, domuz olsun, ayı olsun, kaplan olsun falan böyle devam ediyor. Hayvan çeşitliliği bence yeterli. Ayrıca hayvanların birbirini avlaması da ekosisteme gerçekçilik katıyor. Güzel minnoş hayvanlar olduğu gibi çok tehlikeli hayvanlar da var oyunda. Şimdi çok tehlikeli deyince aklınıza ayı falan geldi değil mi? Ama yok hocam. Ayıdan daha beter bir şey var oyunda. Cassowary adında, Türkçesi tepeli deve kuşu oluyor. Ben direkt deve kuşu diyeceğim. Oğlum ne biçim hayvan lan bu? Ne biçim vuruyor lan? İlk gördüğümde böyle bir tarafıma takmadım ama arkadan saldırınca 2 saniyede öldürüyor seni. Yani bırak kaplanı ayıyı falan deve kuşunu gördüğüm an direkt kaçıyorum. Hayvan psikopat ya. Öyle bir saldırıyor ki seni bir anda yere seriyor. Ben uyarımı yapayım. Oyunu hiç oynamayan arkadaşlar varsa bakın bu hayvanı gördüğünüz an ya öldürün ya da kaçın. Yanına yaklaşmayın. Onun dışında çeşit bitkiler de var oyunda. Bunlar işte şırınga yapmamızı sağlıyor. Bize can veriyor. İşte ne bileyim korku veriyor. Az hasar almamızı sağlıyor. Bir de toplayabildiğimiz abudik gubidik eşyalar var. Çeşitlilik olarak da yani aslında yeterli diyebiliriz oyun yani sıkıntı yok. Şimdi biraz da karakterlerden bahsedelim. Ana karakterimizden başta zaten bahsetmiştik. Jason dediğimiz gibi tam bir eğlence adamı ama bu ada onun karakterini bayağı değiştiriyor. Bu değişim bahsettiğim üzere yüzeysel oluyor ama en azından başta korkak bir ana karakterimiz olduğunu görüyoruz. Onun dışında oyunda Jason'ın bu adada kalmak için kendi içinde bir savaş verdiğini görüyoruz. Açıkçası oyun bize burada Jason'ın o deli dolu karakterini bu adadaki olaylarıyla duyurduğunu ve bu adanın Jason'ın içindeki o gerçek kişiyi bulmasına yardımcı olduğunu gösteriyor diyebilirim. Jason dışında bahsedeceğim 3 karakter daha var. Bunlardan biri de Citra. Citra ablamız bize bu adanın hikayesini anlatıyor. Hikayeyi anlatırken de ayda
Citra Rakyat kabilesinin lideri olarak karşımıza çıkıyor. Bu abla ile birlikte içimizdeki gücün hudutlarını keşfediyoruz diyeceğim ama Kara bize böyle bitkisel bir ilaç veriyor, artık mantar mı veriyor ne veriyorsa bilmiyorum. Bizim ana karakterin böyle aklını alıyor, sonra da Jason'ı gazlıyor. Sen işte şöyle gitsin, böyle savaşçısın, işte aslanım devam et falan diye Jason'a verdikçe veriyor gazı. Vallahi hepimize böyle hatun lazım. Jason da bundan gazı alıyor. Rakyat kabilesine ben sizi aydınlığa götüreceğim falan diyor. Kısacası gazcı bir ablamız kendisi ama böyle çok derin aman aman bir kişiliği yok. Varsa da oyun bize göstermiyor. Diğer karakterimiz ise Vaz. Definition of Insanity. Far Cry 3 deyince aklına Jason gelen var mı? Veya oyunun aslında baş kötüsü olan Hoyt geliyor mu aklınıza? Evet, gelmiyor. %90 herkesin aklına Vaz geliyor. Vaz gerçekten ilgi çekici bir karakter. Vaz'a can veren aktör Michael Mando karakterin hakkını biraz fazla iyi vermiş. Vaz'a baktığımız zaman özel bir karakter diyebiliriz. Konuşmaları olsun, bakış açısı olsun, hal ve tavırları olsun sizi kendine çekmeyi bir yerden başarıyor. Biz zaten böyle deli kötü karakterleri seviyoruz ve Vaz delilik ve mantık arasında olan bir çizgi gibi. Hoyt denilen bu adam Vaz'ı para ve uyuşturucuyla aklını çelip onu sonra bu deli haline getiriyor. Yani oyun en azından böyle söylüyor. Vaz aslında bu adanın yerlilerinden biri ve Citra dediğimiz bu ablamızın kardeşi. Bir diyalogda böyle ailesine karşı sanki hala bir şeyler hissediyor gibi göstermeye çalışmışlar. Aslında Vaz'ın içinde hala Rakyat sevgisi var. Hatta Jason'a bir dövme yaptırdın diye bizden biri olacağını mı zannettin demesi de bunu belli ediyor. Güzel bir karakter ama işte maalesef kaybediyor. Peki Vaz nerede kaybediyor? Oyunda az gözükmesi yüzünden kaybediyor. Vallahi Ubisoft harbi tuhafsın ha. Ulan bu adam oyunun kapağında. Niye az gösteriyorsun lan? Yani Ubisoft'un bir fetişi var sanki. Oyunun kapağına kimi koysa o az gözüküyor oyunda. Artık Far Cry'in kapaklarından şunu çıkarabilirsiniz. Kapakta kim varsa en az o gözüküyor oyunda. Hadi az gözükmesini de geçtim. Vaz ile böyle bir boss savaşı da yapmıyoruz ki. Adamın ölüp ölmediği de belli değil. Oyun burada bize açık bir kapı bırakıyor. Yani herifi sözde bıçaklıyoruz falan ama kafamız 1 milyon tabi bu esnada ve Vaz ile birlikte yere düşünce Vaz'ın gözlerini açtığını görüyoruz. Sonra Citra'nın yanında uyanıyoruz. Adamın cesedini falan görmediğimiz için konuda bir netlik yok. Yani Ubisoft istese Vaz'ı tekrar geri getirebilir. Hatta benim bir teorim var bu konuda ama bunu finalden sonra söyleyeceğim. Diğer bahsedeceğimiz karakter de Hoyt, yani başkötümüz. Vallahi Hoyt Vaz'ın gölgesinde kalıyor ve ilgi çekici bir tarafı da yok. Oyun bir yerde bize gözdağı vermeye çalışıyor Hoyt ile alakalı. İşte kafesteki bir adamı yakıyor falan. Ama gözdağı vermekten çok dağ tavşan hikayesine dönüyor olay. Hoyt bence baş kötü karakter olacak potansiyele sahip biri değil. Ha, o potansiyele sahip olması için Vaz gibi bir karakterin oyunda olmaması lazım. Ama bu oyunda Vaz var ve o yüzden Hoyt anlamsız bir karakter gibi kalıyor ortada. Şimdi gelelim finale. Burası spoiler olduğu için yemek istemeyenler ekrandaki dakikaya hemen atlayabilir. Finalde Jason öldüğü zannettiği kardeşi Riley'i Hoyt'un elinden kurtarıyor ve Hoyt'u da öldürüyor. Quick Time eventlerle birlikte Hoyt ile bir boss savaşı yapıyoruz ve boss savaşının ardından Jason kendine geldiğinde odada bir sürü ceset görüyoruz. Ve buradan da Jason'ın aslında ne kadar değiştiğini ve öfkelendiğinde gözünün nasıl döndüğünü görmüş oluyoruz. Sonra Riley ile birlikte Hoyt'un mekanından çıkıyoruz ve bize bir telefon geliyor. Bu oyun boyu kurtardığımız arkadaşlarımızı Citra esir alıyor. Citra'nın arkadaşlarımızı esir alma sebebi ise Jason'ın bu adada kalmasını istiyor. Ve eğer arkadaşlık ve aile bağlarını koparmazsa Jason bu adada kalamadığı gibi o savaşçı kişiliğinin de zedeleneceğine inanıyor. Jason Citra'nın tapınağını basıyor ve oyun bize burada bir seçim sunuyor. Arkadaşlarımızı öldürelim mi yoksa öldürmeyelim mi diye. Vallahi arkadaşlar ben öldürmeyi seçtim ama aklınıza hemen Citra ile sevişmek gelmesin. Ben bu kararı mantıklı sebeplerim olduğu için verdim. Birincisi Jason'ın kişiliği bu odada çok değişti ve Jason yaptığı her şeyden keyif almaya başladı. Yani bu adam eski hayatına dönemez. Dönse bile yine bu adaya geri gelir. İkincisi ise benim bu seçtiğim final kötü son olarak geçiyor. Kötü son ile bu oyunun bir devam oyunu olabilir. Şimdi Vaz ile ilgili bir teorim var demiştim. Bu teoriyi hemen açıklıyorum. Kötü sonda biz ölüyoruz ama Citra bizim bebeğimizi taşıyor ve o bebek senin gibi savaşçı olacak, sen kazandın falan diyor Jason'a. Şimdi diyelim ki o bebek büyüdü ve Jason gibi bir savaşçı oldu. Akabinde Vaz Rogue adasına bir orduyla geri döndü. Ne oldu şimdi? Hop, kapağında Vaz olan başka bir oyun daha. Yani kötü sonu seçtim çünkü kötü son ile birlikte bir hikaye yazılabilir. İşte Vaz tekrar bir ordu toplar, geri gelir. Jason'ın oğlu tekrardan Rakyat için savaşabilir falan filan gibi buradan her bir tane oyun çıkabilir. Aklınıza hemen fesat şeyler gelmesin. İyi sona bakarsak iyi sonda da Citra ölüyor ama Jason arkadaşlarıyla birlikte adadan gidiyor ve
İyi son çok ilgi çekici değil. Bence kötü son daha ilgi çekici yani. Şimdi hikayeyi yorumlarsam. Dediğim gibi yüzeysel bir hikaye var ortada. Konular çok hızlı gelişiyor ve işleniyor. Bunu bir tık ileriye taşıyıp daha derin ve oturaklı bir hikaye yapabilirlerdi. Ama dediğim gibi bu oyun oynanışı ve açık dünyasıyla ön plana çıkan bir yapım. Ve buna rağmen fena olmayan bir hikaye var ortada. Şimdi artıları sayarsak. Genel olarak görevler eğlenceli. Çeşitlilik güzel ve açık dünyayı büyük oranda keşfetmek istiyorsunuz. Craft sistemi oyuna iyi entegre edilmiş, silahların kullanımı iyi ve her bir silah birbirinden farklı gibi hissettiriyor. Yetenek ağacı oyuna ağırlık koymayı başarıyor. Eksiler. Gizlilik yaptığımızda yapay zeka çok sırıtıyor. Hikaye yüzeysel bir şekilde işlenmiş. Jason'ın karakteri çok hızlı gelişiyor. Deve kuşu tek atıyor. Bir yerden sonra oyun tekrara düşüyor ve oyunu hızlıca bitirmek istiyorsunuz. Toparlarsak Far Cry 3 bizlere Rogue Adası'nın güzelliğini, Vaz gibi çılgın bir karakteri, komodo ejderini ve ilginç bir ihanet sunuyor. Sandbox sevmeyen insanların bile oturup keyifle oynayabileceği bir oyun Far Cry 3. Ama bu oyuna maksimum 20 saat gömülür, 20 saatin sonunda artık sıkılmaya başlıyorsunuz. Far Cry 3'e ben 60 FPS veriyorum. Ubisoft'un yaptığı en iyi işlerden biri bence. Far Cry serisine çok uzak olan, hatta hiç deneyimlemeyen, ilgisini bile çekmeyen oyuncular olduğunu biliyorum. Ben bu oyunculara şunu söylemek istiyorum. Bence bu oyuna bir şans verin. Yani en azından Far Cry 3'e. Pişman olacağınızı düşünmüyorum. Tabi aranızda Far Cry serisine bir adım atmak isteyenler de olabilir. Seriye de giriş yapmak istiyorsanız bence bu oyuna da giriş yapın. Ubisoft Let's Make a Game demiş ve bu işin altından kalkmış. Gerçi hala Let's Make a Game diyor ama anlayın işte. İncelememizin de sonuna geldik. Şimdi siz izleyicilerimize bir soru yöneltmek istiyorum. Seriyi sizinle böyle incelemeye devam edelim mi? Ne dersiniz? Eğer kabul ederseniz 3 ay içerisinde geri kalan 3 oyunu da kanalda inceleyeceğim. O yüzden görüşlerinizi yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Eğer ki büyük bir kesim yap derse, incele derse sizleri kırmadan içeriye devam edeceğim. Neyse. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve ekibime destek olmak için ise kanalımıza abone olmayı ve sevdiklerinize bizlerden bahsetmeyi unutmayın. Ha bu arada Discord sunucumuza gelip Far Cry muhabbetleri yapabilir ve yüklediğimiz videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Başka bir incelemede sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle. O zamana kadar sizlere çeşitliliği bol, ekosistemi güzel, yapay zekası iyi ve 50 metre boyunda bir boss ile savaşmadığınız keyifli oyunlar diliyorum.